Arkadaşlar merhaba, yeni bir ayı avında sizlerle beraberiz. Bugün sizlere bahsetmeyi unuttuğum bazı taktiklerden bahsedeceğim. Ayı avı skorumuzu maksimize etmeye çalışacağız. Öncelikle kahraman sayfamla başlıyorum burada. Kahramanlarımın güç sıralamasına göre dizilimi şu şekilde, bildiğiniz üzere güçlerine göre burada sıralanıyorlar. Ve bu bizim çok işimize yarayacak. Seferberliklere hızlı katılmamızı ve doğru karakterlerle katılmamızı sağlayacak. Şimdi şöyle bir göz atalım. Daha sonra detay vermeyi düşünüyorum bu bölümle ilgili. Ee, Daha çok ücretsiz oynamaya çalışıyorum ben. O yüzden ücret yatırarak aldığımız karakterlere sahip değilim. Şimdi Patrick'in burada yeteneğini gösteriyorum sizlere. Hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Sağlık arttırıyor. Oysa ki ayıda bize hasar gerekiyor. Patrick'i o yüzden burada dışarı çıkarttım bir askerle. Bir intikalime mecburen buna ayırmak zorunda kaldım. Ana birliğimi de burada ayırdım. Yani seferberlik liderliği yapacağım birliğimi ayırdım. Ayırma sebebim katılacağım seferberliklere, katılacağım güçlü oyuncuların seferberliklerine doğru şekilde girmek, daha hızlı girmek. Çünkü onu eğer ayırmasaydım problem yaratacaktı bana. Onu göndermek zorunda kalacaktım ilk katıldığımda. Asker sayımı gördünüz. Şimdi asker sayımı öyle bir oranlayacağım ki burada %16 piyade ve geri kalanları mızrakçı ve nişancı olarak ayarladım. Çok önemli bir taktik. Ayıda nişancı en yüksek hasarı vuruyor. Daha sonra mızrakçı en yüksek hasarı vuruyor. Piyade ise neredeyse vurmuyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Buna göre bir dizilim yapmamız gerekiyor. Asker sayımızın yettiği kadar tabii ki. Hala birazcık süre var ayıya. Üyeleri her zaman kontrol etmeyi unutmayın. Kimlere katılacaksanız eğer, katılacağınız kişilerin çevrim içi olup olmadığı önceden kontrol edilirse fayda sağlar sizlere. Kime katılacağınızı daha önce bilirsiniz. Geri sayım başladı. Bakalım ne kadar vuracağız. Hayvan yeteneklerini kullanmayı unutmayacağız tabii ki. Seferberliği kurmadan bunları aktif etmemiz önemli. Daha önce 2 gün önceki ayıda fena olmayan bir hasar vurdum. Tabii bu hasarı bakarken, irdelerken ücretsiz oynadığımı unutmamanız gerekiyor. Çok güçlü oyuncuların üzerindeyim gördüğünüz gibi. Burada yine 10 taş ödülünü alabilmiş olduk. 11 taş biraz zor görünüyor şu aşamada. İttifakta o kadar da güçlü oyuncu sayısı yok çünkü. Daha güçlü oyuncularımız olsaydı 11 taş ödülünü de alabilirdik. Geri sayım devam ederken burada biraz ben ilerleteyim videoyu. Daha sonra detaylı bilgilerle devam edeceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pet yeteneklerimin ikisini hızlı kullan seçeneğiyle kullandım. Son olarak üyeleri bir kontrol ediyorum. Güçlü oyunculardan gelen var mı yok mu diye hemen bir göz attık ve ittifaktaki savaş seferberlik sekmesinde hazır bekliyorum. Bir oyuncuya hemen hızlıca katıldık. Seçeneği aktif ettik, katıldık. Diğer oyuncuya ikinci birliğimiz, bakın gördüğünüz gibi sadece katıla basıyorum ve konuşlandır diyorum. Daha önceden kahramanlarımı güç sıralamasına göre ayarladığım için herhangi bir ekstra ayar ya da ekstra üst panelden hazır birlik seçmem gerekmiyor. Bunlar beni tabii ki hızlandırıyor. İstediğim seferberliğe istediğim anda katılabilmemi sağlıyor. Beklediğim birkaç güçlü oyuncu var. Onların da kurmasını bu panelde bekleyeceğim. Hala kendi seferberliğimi ben kurmadım. Burada ittifak biraz ağır kalıyor gözlemlediğim üzere. Bakalım kuracak mı güçlü oyunculardan birkaçı daha. Biri daha geldi. Buna da gönderdik. Ve 4 intikalimizi şu an güzel kişilere gönderdik. Kendi en güçlü, daha önceden ayırdığım birliğimi geri çağırıyorum. Bu birlikle de seferberlik liderliği yapacağım. Şimdi ayıda ilk sırada olduğum için ilk sıra ve ikinci sıranın mantıken her zaman liderlik etmesi gerekiyor bir seferberliğe. İttifakın faydasına bu. Eğer liderlik etmemiş olsam çok daha yüksek puan alacağım. Ama konumumdan dolayı etmek zorundayım. Gördüğünüz gibi sadece çok yüksek bir piyade sayısı kalmış elimde ve çok az mızrakçı kalmış. Bunlar da boşa gitmesin diye herhangi birine katılacağım bu kalan askerlerimle. Yani çok az hasar getirecek bana. Videonun başında bahsettiğim gibi sadece piyade göndereceğim için bu son seferberliğimde. Piyade de en az hasarı vurduğu için
çok düşük bir puan getirecek. Bu oyuncuya bir katılmaya çalışalım. Limiti galiba yeterli olmuyor. Kahramansız gönderip geçelim ama bu oyuncu güçlü bir oyuncu. Bunu aklıma not ettim. İkinci kez katıldığımda bu oyuncuyu es geçmemeye çalışacağım. Güçlü bir birliğimi göndereceğim. Bildirmemiz gelmiş. Hemen bunu geçelim. Kendi seferberliğimi hemen inceleyeceğim. Burada sizler de dikkatlice dinleyin burayı. Şimdi seferberliklere katılan oyuncular katıldıkları ilk karakterin ilk yeteneğini buff olarak partiye sunuyorlar. Bakın mesela Jina'dan bir buff gelmiş burada ve hiçbir işimize yaramıyor. Bu yanlış bir katılım olmuş. Bir oyuncu yanlış katılmış. Partinin %25 damage'ini düşürdü bu oyuncu. Normalde atmamız gerekiyor bu oyuncuyu partiden ama zaten çok güçlü de değilim. Yüksek bir hasar da vuramıyorum. O yüzden şimdilik kalsın. Üye sayımız da az. İlk hasarlar vurulsun arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğim sizlere taktikleri vermeye. Buraları yine hızlandırıyorum. Bizimle kalın. Dostlar ilk hasarlar vuruldu. Bir hasar kontrolü yapalım. Hasar sıralaması diyorum ve güzel bir sayı burada beni karşılıyor. Ücretsiz bir oyuncu olmama rağmen gördüğünüz gibi 100 milyon bir hasar vurmuşuz daha ilk partide. Bu bizim için çok iyi. Dönüşü bekleyelim. Seferberliklerimiz dönsün. Daha sonra yine devam edeceğiz. Seferberliklerimiz dönmek üzere. Üst panelden, soldaki panelden kontrol ediyorum. İlk katıldığım kişi vuruşu gerçekleştirdi. Hemen yine bir önceki seferberlik sayfama, panelime geri döndüm. Hız çok önemli. Burada hazır bekleyeceğim. Katılmak istediğim kişi kurar kurmaz direkt dalacağım ona. Hemen kurdu ve daldık, hemen içeri girdik. Sizlerin de bu sayfada bu şekilde kontrollü bir şekilde, tabi katılacağınız kişileri daha önce bildiğiniz için bunları bekleyerek hızlıca girmeniz gerekiyor. 2 kişiye katıldım. Birazdan kendi kurduğum seferberlik de geri dönecek. Fakat öncesinde bir kişi daha varmış yukarıda. O dönecekmiş. Saniyeleri kontrol ediyorum burada. Mesela Prada Z denen bir oyuncu. Vurmak üzere. Bekliyorum burada seferberliği aktif olsun. Yolculuğa çıksın, vursun. 10 saniye sonra vuracak mesela. Bekliyorum. Vurdu. Vurur vurmaz hemen tekrar seferberlik panelime geri döneceğim ve oyuncunun kurmasını hazırda beklemiş olacağım. Kursun, hemen katılalım ona. Bak, bu oyuncu biraz ağır kalıyor nedense. Kurmakta biraz ağır kalıyor. Sonunda kurdu. Hemen katıldık ve kendi seferberliğimi aşağıda gördüm geldiğini. Gelir gelmez kendi seferberliğimi kurdum. Bu şekilde böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna sizlere göndereceğim. Bu bölümleri hızlandıracağım. Orada taktiklerimizle yine detaylarla devam edeceğiz. Ay avı bitmek üzere. Artık son seferberlikler gidiyor. Burada bir detay üzerine durmak istiyorum. Bakın şu anda asker gönderim şeklim bu şekilde. %16 piyade, %41 mızrakçı, %43 nişancı olarak gönderiyorum. Bu tamamen benim asker sayımla doğru orantılı şekilde ilerliyor. Eğer sizin daha fazla nişancınız, daha fazla mızrakçınız varsa, 5 intikal, 6 intikal dolduracak kadar yeterli sayıda askeriniz varsa bu saydığım asker türlerinden sadece onları gönderin. Benim yeterli olmadığı için şu an 6 intikali dolduramadığım için 5 intikalde kalıyorum. Bir intikalimi de zaten Petri'yi göndermeye ayırdım. Mesela ilk kurduğum seferberlikte ilk üstteki 3 karakterim katılıyor. O benim kurduğum birlik. Sonra Jesse ile beraber bir mızrakçı, bir piyade, bir nişancı katılıyor. Sonra yine hep sıralaması belirli arkadaşlar. Ben bunu kendim donanımlarını özellikle ayarlayarak belirledim burada. Hızlı katılım sağlayabilmek için bunların sıralaması önemli. Üçer üçer gidiyorlar bildiğiniz üzere kahramanlar. Ve Jesse, Jaeger, Sion ve var serimizde Geronimo.
Bunları göndermeniz gerekiyor. Bunların liderliğinde katılmanız gerekiyor. Hasar sıralaması şu şekilde olmuş. 459, 460 diyelim biz ona. 460 milyonluk güzel bir hasar vurmuşuz. Seviyemize göre tabii ki bu. Siz daha güçlü bir oyuncusunuzdur. Daha fazla para yatırıyorsunuzdur oyuna. Ya da ittifakınızda çok daha güçlü oyuncular vardır. O zaman sizler de çok yüksek hasarlar vuracaksınızdır. Taktiklere bağlı kalarak tabii ki. Peki, öyleyse videomuzu sonlandıralım. Bence çok faydalı, açıklayıcı bir video oldu. İzleyenlere teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Discord'a katılabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere.